uzak evrende varlıklarını elektromanyetik spektrum boyunca çok büyük emisyon patlamalarıyla megaparseklerce adeta bağırarak gösteren galaksiler mevcuttur. Bunlar astronomideki en aydınlık cisimlerden bazılarıdır. Merkezlerinde bulunan bir şey, yaydıkları ışınımı dünyadan tespit edebilmemize sebep olmaktadır. Bu şey ne olabilir? Bu sorduğumuz soruya yanıt bulmak için muazzam büyüklükteki galaksilerin fırlama olduğu zamanlara geri dönelim. Bir zamanlar bu fırlama genç galaksilerin çekirdeklerindeki yıldızlar oldukça sıkışık durumdaydı ve kütle çekimsel etkileşimler şiddetli yıldız çarpışmalarına sebebiyet verdi. Her bir galaksi çekirdeğinde bir kara delik oluştu ve hem yıldızları hem de muhtemelen diğer büyük yıldızlar öldüğünde oluşan kara delikleri simit turşu misali gibi afiyetle yedi. Afiyet olsun dostum. Zaman içinde bu dev kara delik belki de 1 milyar tane güneşin kütlesine erişti. Galaksi evrenin başlangıcında sık sık meydana geldiği gibi komşu bir galaksiyle çarpıştıysa muhtemelen yutacak daha fazla madde mevcuttu. Ve hatta belki de başka bir kara delik bu aç canavarı besledi. Zamanla bir galaksi çekirdeğindeki kara deliğin etrafı yıldızlar arası maddeyi dolduran sıcak gazlar, yıldızlar ve diğer maddeler formunda bol maddeyle çevrilir. Madde döne döne kara deliğe çekilerek toplanma diski adında yassı, krepe benzer bir yapı oluşturur. Galaksilerin merkezindeki bazı diskler disk etrafında fırıl fırıl dönerken bükülen güçlü manyetik alanların arasından da geçer. Diske yakalanan maddeler manyetik sıcaklık ve sürtünme sonucu gittikçe daha çok ısınır. Enerji olarak dışarı kaçan ısı güçlü radyo ve X ışın emisyonu yayar. Bazı maddelerde diskten dışarı doğru dikey biçimde fışkıran devasa jetler olarak da kaçabilirler. Bu jetlerden bazıları ışık hızına yakın bir süratte fışkırır. Bugün astronomlar galaksilerin merkezlerindeki bu yoğun bölgeleri aktif galaksi çekirdekleri ya da AGC olarak sınıflandırır. Bunlar oldukça yoğun ve ışığın hemen hemen bütün dalga boylarında oldukça parlaktırlar. Neredeyse bunların hepsi yakın uzaydaki maddeler ile dev bir kara delik arasındaki etkileşimle açıklanabilir. Astronomlar evren çok daha genç ve böyle cisimler oluşturmaya daha müsaitken bol miktarda AGC'nin var olduğunu biliyorlardı. Belki de galaksilerin merkezlerinde birleşecek daha fazla kara delik vardı. Ayrıca yıldızların oluşması için gerekli gazların o zamanlar daha bol olması da muhtemeldir. Bu bolluk galaksi çekirdeklerindeki kara deliklerin doğmasına, elverişli şartların oluşmasına da yardımcı olur. Üstelik genç evrende daha küçük pek çok galaksi yer aldığından daha fazla galaksi etkileşimi olması muhtemeldir. Pek çok AGC bizden çok uzak mesafelerde bulunur ve kırmızıya kayma oranları yüksektir. Kırmızıya kayma terimini ve olayını bilmiyorsanız şu anda i butonundan çıkan videomuza bir göz atmanızda fayda var. Özellikle gama ışını parlamaları yayan çok uzaktaki Seyfert galaksilerinin var olması böyle cisimlerin evrenin her yerinde olduğunu göstermektedir. Kuasarlar çeşitli kaynaklarda yıldızsı radyo kaynakları olarak da geçmekle birlikte bilinen en hareketli ve uzak aktif galaksi çekirdekleridir. Bir kuasar aşırı parlaklığa ve kütleye sahip bir gök cismidir. Yaydığı enerji ve ışık miktarı o kadar büyüktür ki bu miktarda bir enerjinin bir galaksideki tüm yıldızların yaydığı enerjiden daha fazla olabilir. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere bu cisimler güçlü radyo emisyonları sayesinde keşfedilmişlerdir. Bazıları güçlü X ışın emisyonları da yaymaktadır. Bu böyle galaksilerin merkez çekirdeklerindeki yüksek sıcaklıklar hakkında fikir verir. Önceleri kuasarların evrenin ilk oluşum zamanından kalan
antik gökadalar olduğu düşünülüyordu. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar bazı kuasarların yakınlarındaki gökadalarda madde alışverişi yaptığını kanıtladı. Bu durum kuasarların antik gökadalar değil de evrenin her yerinde bulunabilecek gök cisimleri olduğu fikrini benimsetti. Çoğu kuasar bize 3 milyar ışık yılından daha uzaktadır. Gökyüzünde görünen en parlak kuasar ise bize 33 milyar ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen oldukça parlak görünmektedir. Ki bu da muazzam enerjisinin kanıtıdır. Bu gök cisimleri aynı zamanda yararlı birer referans noktalarıdır. Referans noktası olarak kullanılmalarında ise parlaklıkları, belirgin olmaları ve en önemlisi uzaklıkları önem taşımaktadır. Böyle uzak bir gök cisminin mevcut teknolojimize göre durağan görünmesi şaşırılacak bir durum değildir. Diğer AGC'ler gibi bir kuasar da gücünü maddeleri müthiş bir hızla döndüren kocaman bir toplama diskiyle çevrili dev bir kara delikten alır. Bilinen en parlak kuasarlar ışığını sürdürmek için her yıl 1000 tane güneşe tekabül eden cisimleri yutmak zorundadır. Bir AGC'nin kara deliği zamanla parlak ışıklar ve emisyon sağlamak için gerekli yakıtı tüketir. Bu olduğunda merkez bölge sakinleşir. Merkezi kara deliği olan her galaksi gürültücü bir canavar değildir. Bizim galaksimizin gerçekten aktif olan diğer galaksilere kıyasla daha sessiz bir kara deliği vardır. Mevcut görüşlerden biri ise kuasarları beyaz delik olarak tanımlayıp hala gizemini koruyan başka bir gök cismi olan kara deliklerin öbür ucu olduğunu ileri sürüyor. Yani kara deliklerin yuttuğu ışığın, gezegenlerin ve hatta yıldızların çıkış yolunun kuasarlar olduğunu varsayıyor. Ancak bu beyaz delik yorumu tümüyle bilim kurgusal bir varsayımdan ibarettir ve bilim çevreleri tarafından pek ciddiye alınmaz. Bu aktif cisimler 20. yüzyılın başlarında galaksilerin merkezlerini incelemek üzere spektroflar kullanılmaya başlandığında keşfedilmiştir. O alanların aktif ve aşırı ısınmış olduklarını gösteren parlak emisyon çizgileri de bulmuşlardır. Bu aktif galaksilere değinen ilk yazıyı astronom Carl Surford 1943 yılında yazmıştır. Güçlü emisyonları merkezi çekirdeklerinde oldukça enerjik bir şeylerin olduğunu göstermiştir. Bunlar sonunda Surford galaksileri olarak anılmaya başlanmış. Kuasarların açıklanması uzun zaman almıştır. Neredeyse bir yıldız kadar parlak olan kuasarların bu parlaklıkları bazen birkaç gün içinde farklılık gösterirdi. Yine de neredeyse her zaman çok uzakta olan bu kuasarların neyle ilişkili olduklarını söylemek oldukça güçtü. Sonunda Hollandalı astronom Martin Schmidt 3C273 adındaki bir kuasardan gelen emisyon çizgilerine baktı. Bu çizgilerin harekete geçmiş hidrojen atomlarından kaynaklandığına ve büyük oranda kırmızıya kaydığına dikkat çekti. 3C273 hem çok parlak hem de çok uzaktadır. İnsanlar zamanla kuasarların aşırı miktarlarda madde yutan kocaman kara deliklerden güç aldığını fark etmişlerdir. Günümüz bilim insanları bir galaksi ile merkezindeki kara deliğin kütlesi arasındaki orantıyı keşfetmeye çalışmaktadırlar. Özellikle de kara deliklerin sonunda bir galaksinin yeni yıldız gruplarını oluşturma şansını yok edecek olan maddenin yutulmasındaki rolünü incelemektedirler. Merkezi motorun müthiş iştahı kütle toplamaya devam etmek için gerekli yakıtı tükendikçe kendi nihai çöküşüne sebep oluyor gibi görünmektedir. Aktif galaksiler yaydıkları emisyonlar ve çekirdeklerinde jet olup olmamasına göre sınıflandırılır. En yaygın türlerinden bazıları şunlardır. 1. Radyo sessiz galaksiler. Radyo sessiz kara delikleri olan çok sönük, sessiz galaksi çekirdekleri, bunlar ışığın başka dalga boylarında parlak ve aktif olabilirler. 2. Surford galaksiler. Madde toplayan X ışınları ve gamma ışınları yayan orta kütleli kara delikler barındıran galaksilerdir. 3. Kuasarlar. Madde toplayan yüksek kütleli kara delikler,
Bazıları radyo emisyonları yayarken bazıları sadece optik ışık yayar. 4. Blazarlar. Dev eliptik galaksiler şeklinde olan ve tıpkı kuasarlar gibi merkezlerinde süper kütleli bir kara delik barındıran aktif galaksilerdir. Evrende gördüğümüz en enerjik olaylardan birisi olduğu için üzerlerinde çok sık çalışılır. 5. Radyo galaksiler. Güçlü radyo emisyonları yayan ve uzaya aşırı ısınmış madde püskürten, çok büyük jetlere sahip, geniş alanları olan büyük kütleli kara delikler barındıran galaksilerdir. Kuasarlar galaksilerin genç hallerini yansıtmaktadırlar. Bu galaksinin gelişiminin başında kuasar barındırdığı o zamanlar anlaşılmıştır. Süper kütleli kara delikler o denli fazla materyal kaynağına sahip ki ortaya bu obur ışık devleri çıkıyor. Kuasarlar bu yüzden yakınımızda değil, evrenin bir ucundalar. Çünkü evren genişliyor ve kuasarlar uçlarda oluşan yeni genç galaksileri temsil ediyor. Kuasarlar hakkında her ne kadar ortaya atılmış sağlam bir teori olmasa da kim bilir belki ileride bizden sonraki nesillere solucan deliği ve uzay zaman hakkında çarpıcı bilgiler sunabilir. Bilimle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.